Sevgili Finans ve Borsa kanalı takipçileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ekim ayı içerisinde uzun vadeli yatırım için önerilebilen 5 hisseden bahsedeceğiz. Bunların kriterlerini öncelikle size söyleyeceğim ve ardından ise hisselerimi göstermeye ve nedenleriyle birlikte açıklamaya başlayacağım. Öncelikle uzun vadeli yatırım dediğimiz şey 1 ila 3 sene arasını kapsıyor ve benim kendi kişisel tahminlerime göre minimum 2 sene demek isterim. Bana sorarsanız uzun vadeli yatırım için söylediğiniz hisseler ne kadar tutulmalı? Ben minimum 2 sene derim. Tabii ki bu 2 sene yeterli doza ulaşmadığı takdirde. Yani bugün İskenderun'u 10 liradan aldınız, 6 ay sonra 20 lira oldu. Tabii ki satabilirsiniz, %100 vermiş. Fakat olamadığı halde 2 sene tutmak mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Ucuz ve karlı iken almak, fiyatına gelince de satmak hedefiyle, bu stratejiyle ilerlediğimizi lütfen unutmayın. Eğer ki siz uzun vade yerine kısa vadeli yatırımlar yapmak, kısa vadeli alsatlar yapmak istiyorsanız burada sizlere önerim Katıl tarafındaki eğitimlerimize katılmak için Katıl'a kaydolun ve orada kısa vadeli alsatla ilgili ortalama 2,5-3 saatlik bir eğitim serisi var. Bu eğitim serisinde kısa vadeli alsat nasıl yapılır, hangi indikatörler kullanılır, hangi seviyelerden alım satım yapılır hepsini detaylıca tek tek sizlere anlatıyorum. Burayı kullanmanızı öneririm. Veya özel dersler aldıysanız zaten kısa vadeli alım satım nasıl yapılır bunu iyi biliyorsunuzdur. Eğer herhangi bir ücret ödemek istemezseniz de tam olmasa bile oynatma listelerimizden teknik analiz eğitim serisine giderseniz orada teknik indikatörlerin nasıl kullanıldığı ve bazı kısa vadeli indikatörlerin de nasıl kullanıldığını sizlere ücretsiz şekilde anlatıyorum. Ben ne olursa olsun uzun vadeci, orta vadeli, kısa vadeci ne olursa olsun bu teknik analiz eğitim serisini baştan sona bitirmenizi sizlere tavsiye ederim. Burada söyleyeceğimiz hisseleri her ay değiştirmenize gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bunlar uzun vadeli hisselerdir ve bence orta uzun vade tutulmadan satılmamalı. 1 lira, 2 lira, 3 lira, %5, %10, %20 değer kaybetti diye bu hisseleri elden çıkartmayın. Hisselerimize geçmeden önce kanala abone olup beğeni butonuna basıp yorumlarla bizi destekleyebilirsiniz. Aynı zamanda videolardan erken haberdar olmak için zil bildirimini açmayı lütfen unutmayın. Telegram ve Instagram animasyonlarımı da sizlerle paylaşıyorum. Oralara gelip katılabilirsiniz dilerseniz. Videoyu atlamadan sonuna kadar izlemeniz, Ekim ayında cazip ve uzun yatırıma uygun hisseleri bulmanızı ve bu sayede iyi kar marjlarını elde etmenizi sizlere sağlayacaktır. Şimdi başlıyorum. İlk hissem İskenderun Demir Çelik hissesi. İskenderun'a baktığımızda şöyle geçen seneden beri çok güzel bir büyüme gerçekleştirmiş ve 6 liralardan ortalama 13 liralara kadar çıkmış. Fakat 13 lira itibariyle yani 2021 Mayıs ayı itibariyle neredeyse 7-8 aydır aşağı yönlü bir trend içerisinde şöyle aşağı yönlü bir trendde olduğunu görebiliyoruz. Şu an hisse fiyatı 11 liralar civarına kadar inmiş bulunuyor. Peki İskenderun'da bunu gerçekleştirmesine vesile olabilecek bir kötü bilanço var mı? Hayır. Şöyle baktığımız zaman 600 milyonluk net karını 3 milyara çıkartmış. Esas faaliyet karını 1,1 milyardan 5 milyara çıkartmış. 7 milyardan da 14 milyara satış arttırmış ki bu inanılmaz derecede güzel. Öz kaynaklarına baktığımızda 22 milyarlık öz kaynağını 25 milyara çıkarttığını görüyoruz. Bu yine oldukça güzel bir büyümedir. Aynı zamanda 2,9 milyarlık bir ödenmiş sermayesi ve fiili dolaşım oranı sadece %5. Aşağı geldiğim zaman öz kaynak karlılığına bakıyorum. %7, %12, %16, %21 olarak çok ciddi bir şekilde artıyor ve kaldıraç oranı da inanılmaz güzel seviyelerde. Türkiye şartları için %30 kaldıraç oranında muazzam seviyelerde olduğunu sizlere söyleyebilirim. Yani İskenderun şu an için oldukça güzel gözüküyor. İskenderun'un bir diğer çok önemli özelliği ise burada hisse başına dağıttığı temettüler. Bakın 1 lira 28 kuruşluk bir temettü dağıtmış. Şu an İskenderun'un fiyatına baktığımızda 11 lira 65 kuruş olduğunu görüyoruz. Yani yine 1 lira 30 kuruşluk bir temettü dağıttığı zaman ortalama %12, %11 civarında bir temettü verimliliği gerçekleştirmiş olacak ki geçen seneden daha fazla temettü dağıtabilme imkanı da tabii ki mevcuttur. Eğer bunu yine 1,5 lira dağıtırsa belki %13, %14'lere yakın bir temettü geliri elde etmiş olacağız. Bu da İskenderun'un ayrı bir bakış açısıdır. Sektörün en iyi şirketi değildir. Tabi burada sektörün en iyi şirketinin hep Kardemir olduğunu söylüyorduk ama temettüyle de bizi en azından garanti altına alabilecek bir hisse için uzun vadeli yatırıma ben bunu öngördüm ve koydum. İlk hissemiz İskenderun'du. Hemen ikinci hissemize geçelim. Ben ikinci hissemizi TSKB yani
Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası olarak belirledim. Bu bankanın belirlememin asıl nedeni bakın şuralarda 1 lira 10 kuruşlardan yani 2022'nin Ekim aylarında tam bir sene önce 1 lira 12 kuruşlar seviyesinden 2.83 liralara kadar gitti. Neredeyse bir 3 katı yaptı. Ve bu an itibariyle sürekli bir düşüşe başladı. Aralarda yükselmeleri tabii ki oldu ama genel bağlamda baktığınızda bir düşüş trendi içerisindeydi. Şu anda 1 lira 20 kuruşlara kadar geldi. Zaten buralarda çok güzel bir destek noktası var. Buranın altına sarkma ihtimali belki 1 lira 15 kuruşlarda bir düşüş yaşayabilir ama dediğim gibi neredeyse bedava seviyelere inecek şekilde şu anda. TSKB bankasına baktığımda ben diğer bankalara nazaran, çünkü diğer bankaları açıp Garanti'ye ve benzeri Akbank, İşçi'ye baktığımızda 3 liralar seviyesinden 1 liralar seviyesine yani neredeyse 2 kat 2,5 katlık bir düşüşü göremiyoruz. Bu çok özel bir düşüş yaşanmış ve artık buralardan muhtemelen bakın döndüğü gibi bir dönüş, 2 dönüş, 3 dönüş, artık dördüncü de biraz sıçrayıp yavaş yavaş 1.80'lerde çok güzel bir burada direnci vardı. 1.80'lere kadar çıkabileceğini, bu da güzel bir kar marjı oluşturabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden buraya TSKB bankasını koyuyorum. Aynı zamanda şimdi temel incelemelerine de bakacağız. Oldukça güzel bir şirket olduğunu görebiliriz. Burada neredeyse bir senedir bizi oyalıyor. Hatta böyle bir 6-7 aydır bizi oyalıyor ama elbette ki sırası geldiği zaman yukarı yönlü yükselişi başlayacak ve ciddi kar marjları sunabilecek TSKB'de bize. Mutlaka dediğim gibi uzun vadeli yatırım için tercih edilmelidir. TSKB bankasına geldiğimizde 322 milyonluk net dönem karını 476 milyona çıkarttığını, öz kaynaklarının gayet güzel olduğunu görebiliyoruz. Çarpanlar ve rasyolarını incelediğimizde sektörün de gayet iyi seviyede olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda aktif karlılığını yavaş yavaş arttırmaya başladığını ve öz kaynak karlılığını da ciddi şekilde arttırdığını görüyoruz. Şu andaki büyük Garanti, İş, Akbank gibi bankalarımızda, Yapı Kredi gibi bankalarımızda bu öz sermaye karlılığı neredeyse bulunmuyor ve takipteki kredi oranı yani batık kredi oranı da inanılmaz düşüktü. Düşük seviyede görebilirsiniz. Hemen mesela buraya bir Akbank hissesi açalım. Akbank hissesine geldiğimizde bakın takipteki kredi oranının ne kadar daha düşük olduğunu ve öz sermaye karlılığının da TSKB'nin daha yüksek olduğunu görüyoruz. Garan açabiliriz. Garan'a da bakalım. Şöyle baktığımız zaman takipteki kredi oranının yine TSKB'nin daha fazla olduğunu ve öz sermaye karlılığında da daha yüksek olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki burada TSKB Garanti'den daha iyi de daha üstün demek zor. Garanti Türkiye'nin en büyük bankalarından biri ama verisel olarak baktığımızda bu fiyatları hak edecek seviyelerde değil. Muhtemel bir 3 ay olur, 6 ay olur, 1 sene olur ama yukarı yönlü hareket edeceğini düşünüyorum şahsen. Devam ettiğim zaman Tüpraş hissesiyle devam edeceğim burada. Tekrar söylüyorum, burada anlattığımız hiçbir şey al sat tut veya yatırım tavsiyesi değildir. Tüpraş yavaş yavaş bakın gördüğünüz gibi hedef seviyelerine ulaşmaya doğru çıkıyor. Ortalama Temmuz'dan beri yaptığı kar marjına bakalım. Şurada %33'lük bir kar marjıyla karşı karşıyayız. Burada geçmişine doğru baktığımız zaman 150-160 liralara kadar bir potansiyeli olduğunu ve buradan yaptığımızda da ortalama %20, %30'luk bir kar marjı potansiyeli olduğunu görebiliyoruz. Ama şu an benim bu Tüpraş ile ilgili yapabileceğim ve verebileceğim analiz şudur. Yüksek çıkışının mutlaka bir düzeltmesi olacaktır. Buralardan düzeltme seviyeleri 110 liralardaki destek veya burada gördüğümüz gibi 108 liralardaki destek seviyelerine kadar inerse buradan bir alım alıp uzun vadeli beklemek mantıklıdır. Tüpraş birazdan temeline de baktığımız gibi gayet iyi bir şirket ama şöyle kısa vade içerisinde %30 primlenmişken girip daha az kar etmek, bakın zarar demiyorum, daha az kar etmeyi istemediğim için destek noktalarına çekildiği kısımları bekleyeceğim. Tüpraş'a baktığımız zaman şöyle net dönem karı geçen sene çok güzel bir zarardayken yeni dönem karında artıya geçtiğini, 1 milyarlık bir net kar yaptığını, 1.3 milyarlık bir esas faaliyet karı yaptığını görebiliyoruz. Öz kaynaklarını arttırıyor. Çarpanlar olarak baktığımız zaman şu an henüz tam düzelmiş değil ama yavaş yavaş iyiye gelecek bir şirket. Öz kaynak karlılığını eksiden sanırım kurtardı, %8'e kadar çıkarttı. Kaldıraç oranını da azaltması gayet güzel. Tüpraş için baktığımızda işler güzel gidiyor ama bu kadar %30 artacak kadar güzel gitmemişti. Bunun bir düzeltmesi mutlaka gerçekleşecektir. Düzeltme seviyelerinden işleme girdiğimiz takdirde yine 1-3 sene içerisinde iyi kar marjı bırakabilecek bir hissedir. Diğer hissemize geldiğimizde Doğan Holding hissesi. Doğan Holding'e karşı ön yargı olabilir, yargısızlık olabilir, bunu bilemem ama çok uzun süredir bir düşüş trendi içerisinde ve mutlaka sıra artık Doğan Holding'in bu düşüşü kırmasına gelecektir. Bu zaman işte bizim kar marjı elde edeceğimiz bir zamandır. Bu sene Şubat ayından beri 9 ay, 10 ay oldu, 11 ay oluyor. Bir düşüş trendi içerisinde 4 lira 20 kuruşlardan burada gördüğünüz gibi 2 lira 57 kuruşlara kadar geldi.
mutlaka bu düşüş trendini kıracak ve yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirecektir. Buradaki ilk hedefi 2.83, sonraki hedefini de 3 lira üzeri olarak düşünüyorum. Doğan Holding'in böyle düşüşü hak edecek bir bilançosu var mı? Hayır, yok. Gördüğünüz gibi net dönem karını, esas faaliyet karını arttırıyor, satışlarını arttırıyor. Öz kaynak olarak gayet güzel şekilde büyüyor. Ödenmiş sermayesi kuvvetli, fiili dolaşım oranı gayet iyi. Çarpanlarına baktığımızda holding sektörü altında belki Sabancı Şişe'den sonra, Koç'tan sonra gelebilecek en iyi şirketlerden biri. Öz kaynak karlılığını bir miktar aşağı yönlü çevirmiş ama inanılmaz derecelerde bir düşüşü yok. Kaldıraç oranı da olabildiğince güzel. Bu bağlamda baktığımız zaman Doğan Holding'in bu kadar yüksek bir düşüşü hak edecek bir şey olmadığını düşündüğüm için Doğan Holding'i de Ekim ayı içerisinde uzun vadede kar marjı üretebilecek hisseler arasına ekledim. Bu düşüşü mutlaka kırılması gerçekleştikten sonra yukarı yönde iyi bir kar verecektir bize. Son hissemiz Gözde Girişim Sermayesi Ortaklığı. Gözde'nin de iyi bir düşüş içerisinde Mart ayından beri olduğunu ve artık iyi destek seviyelerine geldiğini görebiliyoruz. Yine Gözde'nin de analizine geldiğimiz zaman böyle düşük bir fiyat grafiğini hak edecek bilançosu var mı? Net dönem karını arttıran, esas faaliyet karını arttıran, satışlarını çok ciddi arttıran, yine çok ciddi ölçüde öz kaynak arttıran bir şirket. Ödenmiş sermayesi ve fiili dolaşım oranı gayet güzel. Öz sermaye karlılığına baktığımız zaman çok düzenli ilerlemese de %50'ye yakın bir öz sermaye karlılığını sadece %20 kaldıraç oranıyla kullandığını görüyoruz. Bu bağlamda baktığımızda oldukça güzel. Bugün sizlere Ekim ayında cazip konumda olan 5 tane uzun vadeli hisse söyledim. Fakat bunlar 5 ay sonra cazip halden çıkarsa mutlaka incelemelerini, tekrar analizlerini yapmanız gerekiyor. En azından 3 ayda bir bilançolar açıklandığında bu uzun vadeli hisselerini kendiniz incelemelisiniz. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayalım. Kanala abone olmayı lütfen unutmayalım. Telegram ve Instagram hesaplarımda sizler için bırakıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.